Gebelik kadınların deneyimlediği önemli gelişimsel yaşam olaylarından biridir. Bu önemli olay kadın üreme hücresi olan yumurtanın döllenmesi ve ilerleyen süreçte kadının gebe olduğunu öğrenmesiyle birlikte bir takım fizyolojik ve psikolojik değişiklikleri beraberinde getirir. Gebelik ve doğum sürecinden kaynaklanan fiziksel ve psikososyal değişiklikler kadın yaşamının diğer dönemleriyle kıyaslanmayacak kadar büyüktür. Bu nedenlerden dolayı gebelik kriz potansiyeli taşıyan gelişimsel bir süreç olarak değerlendirilir ve anksiyete, depresyon gibi psikiyatrik sorunlarla birleşebilir. Bu hafta ise kaygı bozukluğu ile gebelik, doğum korkusu arasındaki ilişkiyi ele aldık. Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Gebeliğin birinci trimesterinde meydana gelen psikolojik değişikliklerden en belirgin yaşananı kadının gebe olup olmamaya ilişkin yaşadığı git-gel duygulardır. İkinci trimesterde ise kadının gebeliğin meydana getirdiği fiziksel değişikliklere uyum sağladığı bir dönemdir. Anne adayı artık gebe olduğu gerçeğini ve hayatında oluşacak değişiklikleri benimsediğinden git-gel duyguları azalır. Ancak üçüncü trimesterde kadın yeniden git-gel duyguları yaşamaya başlar. Bu dönemde gebeliğe bağlı yaşanan fizyolojik sıkıntılar artar. Anne adayı bebeğini ister ancak doğumdan korkar ve yakında olacak doğuma yönelik ilk 2 trimestere göre daha yoğun kaygı yaşar. Gebelik döneminde meydana gelen psikolojik değişikliklere çoğu kadın tarafından kolaylıkla uyum sağlayabilirken bazı kadınlarda değişik derecelerde ruhsal sorunlar görülebilir. Gebelikte en çok karşılaşılan ruhsal problemlerden biri kaygı bozukluklarıdır. Dünya genelinde en sık rastlanan duygu durum bozukluğu olan kaygı bozukluğu, gebelerin işlevselliğini, yaratıcılığını, mutluluğunu bozan, hayattan doyum almayı engelleyerek yaşam kalitesini düşüren ciddi bir rahatsızlıktır. Kaygı bozukluğu evlilik, gebelik, doğum, lohusalık gibi kadın yaşamında önemli bir yere sahip olan olayları içine alan 18 ila 44 yaş aralığındaki kadınlarda daha fazla görülmektedir. Gebelikte kaygı bozukluğu görülme sıklığının yüzdesi ise %7 ila %12 arasında değiştiği belirtilir. Gebelik sürecinde tanılanmayan kaygı bozukluğu anne ve bebeğin sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açabilir. Gebelik kontrollerinin aksatılması, doğum öncesi bakım almama, hatta gebelik ve doğum korkusu gibi durumlar kaygı bozukluğunun en tehlikeli sonuçlarındandır. Bununla beraber kaygı bozukluğu yaşayan kadınların gebelik sırasında sigara ve madde bağımlılığı gibi sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunma ihtimali daha da yükselir. Gebelik sırasında kaygı bozukluğu yaşayan kadınlarda ruhsal problemi bulunmayan gebelere oranla bulantı, sindirim sistemi şikayetleri, nefes darlığı gibi semptomların daha fazla görülebildiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca gebelikte görülen kaygı bozukluğu annenin sinir sisteminde ve rahime olan kan akımında değişikliği neden olarak gebelik zehirlenmesine, erken doğuma, düşük yapmaya neden olabilir. Bu olumsuz durumların oluşmasını engellemek adına bazı mesleki örgütler gebelik sırasında kaygı bozukluğu için rutin taramalar önerir. Bahsettiğim bilgiler göz önüne alındığında azımsanmayacak sayıda kadının gebelik sürecinde kaygı bozukluğu ile karşılaştığı ve sağlıklı bir gebelik süreci geçiremediği söylenilebilir. Gebelik sürecinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için sorunların önlenmesi ve erken dönemde tespiti büyük önem taşır. Kaygı bozukluğu dahil olmak üzere gebelikte ortaya çıkan ruhsal sorunların önlenmesi için özellikle bu sorunlara zemin hazırlayan risk faktörlerinin bilinmesi, bunların ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerin başlatılması açısından önemli olacaktır. Gebelik sırasında görülen kaygı bozukluğu için birçok risk faktörü sıralamak mümkündür. Bunlar arasında stresli yaşam tarzı, sosyal destek eksikliği, aile içi şiddet, istenmeyen gebelik, düşük sosyoekonomik seviye, madde kullanımı, önceki kürtaj öyküsü, gebeliğe yönelik kararsızlık ve bebek hakkında endişe, düşük evlilik doyumu ve işsizlik başlıca risk faktörleri arasında yer alabilmektedir. Gebelikte kaygı bozukluğu açısından
açısından riskli grupların tespit edilmesinin yanında özellikle bu grupta kaygı bozukluğu belirtilerine yönelik dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılması önemlidir. Gebelikte kaygı bozukluğu ile ilişkili olan diğer bir durum doğum korkusudur. Gebelik sırasında oluşan doğum korkusunun kaygı seviyesini arttırabildiği görülebilmektedir. Diğer taraftan doğum korkusu gizli kaygı bozukluğu belirtisi olabilir. Doğum korkusu olan kadınların daha genç, düşük eğitim seviyesine sahip, kişisel sağlığına dikkat etmeyen, sosyal iletişim kaybı olan, sigara içimi yaygın ve yüksek oranda anksiyete yani kaygıya sahip olan kadınlar olduğu bilinmektedir. Doğum korkusunun aşırı seviyede olması kaygının yanı sıra katekolamin düzeyinin artışına, böylece rahim kasılmalarının baskılanması sonucu doğum süresinin uzamasına ve doğum eylemine dışarıdan daha fazla müdahale edilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle gebelik sırasında ortaya çıkan doğum korkusunun değerlendirilmesi ve kritik seviyeyi aşmasının önlenmesi, gebede meydana gelen duygu durum değişikliklerinin azaltılması ve kontrol altına alınması açısından çok önemlidir. Böylece yüksek seviyelerdeki korkunun tetikleyeceği kaygı bozukluğu gibi ruhsal sorunlar da önlenebilecektir. Bu tür değerlendirmeler anksiyete bozukluğunun bir belirtisi olarak ortaya çıkan doğum korkusunun ayırt edilmesinde de yararlı olacaktır. Böylece özellikle gebelik sürecinde anne bebek sağlığı, genelde doğumdan sonraki dönemde ana çocuk sağlığı, aile ve toplum sağlığını korumuş olacaktır. Her bir durumun gebelik ve doğum korkusuna neden olabildiğini bilmeniz ve önlem almamız gerekir. Bugün ise anksiyete yani kaygı bozukluğunu ele alıyoruz. Bakalım kaygı bozukluğunu anlamak için kendinizde neleri açıkça gözlemlemeli ve karşı önlem almak için neler yapmalısınız? Huzursuzluk, yorgunluk, sinirlilik, kas gerginliği, uyku güçlüğü, konsantrasyon güçlüğü gibi son 6 ayda en az 3 anksiyete belirtisi var ise, semptomlar günlük yaşamı etkiliyorsa, aşırı endişe yaşıyor ve bu endişeleri kontrol edemiyorsanız bu durumda uzman bir hekim kaygıyı teşhis edebilir ve olası nedenleri belirleyebilir. Fiziksel muayene ve gerektiğinde laboratuvar testleri anksiyete belirtisine neden olabilecek bir tıbbi durum hakkında yararlı bilgiler sağlayabilecektir sizlere. Bir kişinin kaygı bozukluğunun tedavi edilmesi kaygı ve bireysel tercihlerinin nedenine bağlıdır. Sıklıkla tedaviler psikoterapi, davranışsal terapi ve ilaç kombinasyonundan oluşmaktadır. Uzman bir hekim sizler için en iyi çözüm olacaktır. Anksiyete tedavisinde bazen alkol bağımlılığı, depresyon gibi altta yatan nedenlerin kontrol altına alınmasına kadar beklenmesi gereken bir süreçte olabilir. Depresyon demişken, depresyon ve gebelik doğum korkusu üzerine bir videomuz vardı. Ona sağ üstten ulaşabilirsiniz. Gebelik döneminde erkekler eşlerini, kadınlar da kendilerini iyice gözlemlemelidir. Eğer az önce saydığım durumlardan biri veya birkaçı ile karşı karşıya kalırsanız hemen kullanacağınız 5 yöntemden bahsetmek istiyorum. Bazı durumlarda kaygı evde doktor gözetimi olmadan tedavi edilebilir. Bu tür kaygılarla baş etmek için önerilen birkaç alıştırma ve eylem var. Bunlardan bazıları şu şekildedir. 1. Stres yönetimi yapmalısınız. Stres yönetmeyi öğrenmek potansiyel tetikleyicileri sınırlandırmaya yardımcı olabilir. İş baskısına ve işinizle ilgili çalışmalardaki göz korkutucu görevleri daha kolay yönetebilir hale getirmek için listeler derlemelisiniz. Kendinize işten zaman ayırmalısınız. İş örneğini verdim ama siz bunu hayata, evinize karşı sorumluluklarınız diye düşünebilirsiniz. Hepsi gözünüze dağ gibi gelebilir. Hele gebelik döneminde onca ağrı sızının içinde kendinizi güçsüz hissedip paniğe kapılabilirsiniz. Bu durumlarda derhal eşiniz veya en yakınınızdan manen ve fiziksel yardım istemelisiniz. 2. Gevşeme teknikleri kullanmalısınız. Anksiyetenin zihinsel ve fiziksel belirtilerini rahatlatmak için basit aktiviteler yapabilirsiniz. Bunlar arasında meditasyon, derin nefes egzersizleri, uzun banyolar, karanlıkta dinlenmeler yer alabilmektedir. 3. Olumsuz düşünceleri olumlu olanlarla değiştirmeye yönelik alıştırmalar yapmalısınız. Yaşadığınız olumsuz düşüncelerin bir listesini yapın ve bunları değiştirmeye yönelik olumlu, inandırıcı düşünceleri belirleyin. Kaygı belirtileri belirli korku ile ilişkili ise korkuyla yüzleşmek, korkuyu yenmeniz için faydalı olacaktır sizlere. 4. Destek ağınızı aktif bir şekilde kullanın. Aile üyesi veya arkadaş gibi sevgi ve güven bağınızın olduğu destekleyici bir kişiyle konuşmalısınız mutlaka. Bu sizi çok rahatlatacaktır. 5. Egzersizi hayatınızın ortasına koyacaksınız. Gebelikte gücünüz yettikçe normal rutininize devam edecek, yapılması gereken gebelik egzersizlerini planınıza ekleyeceksiniz. Fiziksel efor, beynin pozitif imajlarını tetikleyen kimyasalları serbest bırakabilir ve kaygı gibi negatif durumların
hormonların azalmasına neden olabilecektir. Bugün anksiyete yani kaygı bozukluğunu, gebelik ve doğum korkusuyla olan ilişkisini ve çözüm önerilerini konuştuk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve şuradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.